Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Işıl'ın sonu bu kadar kolay gelmemeliydi diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı. Artık olaylar yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. İlk olarak Işıl dosyası ile videomuza başlamak istiyorum. Son bölümde Nilay belki de ilk defa bir işe yaradı ve olayı kendi çözmek yerine bunu Mustafa ile paylaştı. Mustafa ise hem kendisinin bildiklerini hem de Nilay'ın söylediklerini birleştirdi. Ardından Nilay'ın bir de Işıl'la Asil'i konuşurken duyması Mustafa'nın olayları çözmesine olanak tanıdı. Mustafa son sahnede Asil'in karşısına çıktı ve şirket hisseleri karşılığında ondan Işıl'la ilgili delilleri istedi. Dizimizin yeni bölümünde Asil Mustafa ile bir işbirliği yapacak ve ona bu delilleri verecek. Mustafa ise belki de uzun zamandır ilk defa kendini iyi hissedecek ve bir an önce Işıl'ın sonunu getirmek için harekete geçecek. Öncesinde ailesine bir mektup yazacak ve bu mektupta Pembe'nin hayatını kaybetmesinin ardından tüm yaşananları özetleyecek ve ailesine veda edip delillerle birlikte bu mektubu ailesine gönderecek. Sonrasında Mustafa'nın teknede Işıl'la baş başa kalacağını ve burada Işıl'a korku dolu anlar yaşatacağını düşünüyorum. Mustafa sadece Işıl'ın sonunu getirmeyecek, kendi sonunu da getirecek. Çünkü Pembe'nin hayatını kaybetmesi Mustafa'nın hayatında büyük bir dönüm noktası oldu. Annesini kaybetmesinin ardından Mustafa için hayatın bir önemi kalmadı ve dizimizin yeni bölümünde Işıl'ın sonunu getirip annesinin ruhunu biraz hafifletecek. Ardından da kendi sonunu getirip annesine bir an önce kavuşmayı hedefleyecek. Mustafa karakteri daha önceki bölümlerde olsun, geçtiğimiz sezon finalinde olsun ve geçtiğimiz bölümlerde olsun oyunculuk kariyerinin zirvesine çıktı ve sergilediği oyunculukla hepimizin tüylerini diken diken yapıyor ve dizimizin yeni bölümünde de bizlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Ardından da dizimize veda edecek. Biz izleyiciler Mustafa'nın hikayesinin daha uzun ömürlü olmasını beklerdik. Mustafa Işıl'ın sonunu getirsin, ardından biraz olsun mutlu olsun ve ailesi ona söylediği şeyler için, ona inanmadıkları için pişman olsun. Ancak Mustafa bu yolu tercih etmedi ve kendisine inanmayan, Işıl'a inanan ailesiyle tekrar yüz yüze gelmek istemedi ve onlara bir mektupla veda etti. Şimdi gelelim Firaz'ın vedasına. Dizimizin yeni bölümünde Nursema aldatıldığı gerçeğiyle yüzleşecek ve bu yüzleşmenin ardından ne yapacağını bilemeyecek. Bir yandan Firaz'la ilgili büyük hayal kırıklığı yaşarken diğer yandan hamile kalmadan Firaz'la ilgili gerçekleri öğrendiği için şükredecek. Nursema dizimizin yeni bölümünde zor anlar yaşayacak. Ben Nursema ile Firaz'ın arasında bir yüzleşme göreceğimizi ve bu yüzleşmede Firaz'ın pişmanlığını net bir şekilde hissedeceğimizi düşünüyorum. Evet, Firaz pişman olacak. Ancak Firaz'ın yaptıkları affedilecek şeyler değil. Ve Firaz da kendini affedemeyecek. Ardından önce Nursema'ya veda edecek, sonrasında da şehri terk edecek ve Nursema için Firaz hikayesi bu şekilde kapanmış olacak. Bundan sonra Nursema hayatında yeni bir sayfa açacak. Tabi bu sayfayı açması kolay olmayacak. Nursema'nın yaşadıklarına bakacak olursak gerçekten kolay şeyler değil. Önce annesi Pembe'yi kaybetti. Ardından Firaz'la sorunlar yaşadı. Sonrasında tam Firaz'a sığınmışken önce onun ihanetiyle yüzleşti. Ardından abisi Mustafa'yı kaybetti. Nursema'nın yaşadıkları kendisine ağır gelecek. Ancak bu süreçten de bir şekilde toparlanacak. Öte yandan şimdilik Nursema için bir partner gelmediğini görüyoruz. Burada iki ihtimal var. Ya Nursema için partner ilerleyen bölümlerde gelecek ya da Nursema'nın partneri Asil olacak. Biliyorsunuz ki Asil dizimizdeki etkisini giderek arttırmaya başladı ve Asil'in bundan sonra da dizimizde aktif bir rolde olacağını biliyoruz. Asil ve Nursema arasında bir birliktelik görmemiz dizinin temposunu ve heyecanını arttırabilir. Asil Nursema'yı mutlu edebilir mi derseniz ben Asil'in Nursema'yı mutlu edebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Asil ile Nursema'nın karakterleri birbirine tamamen zıt ve bu ikilinin anlaşması kolay görünmüyor. Bu konuda sizlerin fikirlerini merak ediyorum. Sizce Asil ve Nursema arasında bir aşk görmeli miyiz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Dizimizin senaristleri izleyici yorumlarına çok dikkat ediyor ve bazen senaryoda bu doğrultuda değişiklikler yapabiliyor. Eğer böyle bir konunun zemini hazırlanıyorsa bile izleyici tepkisine göre bu senaryodan vazgeçilebilir ve Nursema için bambaşka bir partner gelebilir. Benim Nursema'ya en yakıştırdığım isim, geçtiğimiz analiz videolarında da paylaştığım Rüzgar karakteri. Rüzgar, Nursema'ya en iyi gelen karakterdi. Ancak Rüzgar da Nursema'yı terk etti. İlerleyen bölümlerde Rüzgar'ın olası dönüşü ve ardından Nursema'ya kendini affettirme sürecini izlemek dizimiz açısından iyi olabilir.
olabilir ve Rüzgar, Nursema'nın bozulan psikolojisine de iyi gelebilir. Nursema Rüzgar'la beraber hayata geri döner ve toparlanma sürecine girer. Bu konudaki düşüncelerinizi de lütfen bizlerle yorumlarda paylaşın. Şimdi gelelim Doğan'ın vedasına. Dizimizin yeni bölümünde Doğa karakterine de veda edeceğiz. Dizimizin ana hikayesi Doğa ile Fatih aşkı üzerine kuruluyken Doğan'ın vedası dizimizdeki birçok dengeyi değiştirecek. Ancak artık bu veda kaçınılmaz oldu. Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu sezon başında dizimizden ayrılmak istedi. Sonrasında senaryo değişikliğiyle beraber dizimizde kalmayı kabul etti. Ancak geldiğimiz noktada ayrılma isteğini tekrar yineledi ve yapımcı Faruk Turgut, Sıla Türkoğlu'ya emekleri için teşekkür edip onu daha fazla kırmadı. Doğa karakterinin hayatını kaybedip dizimize veda edeceğini biliyoruz. İlk fragmanda Doğa'yı göremedik. Yeni fragmanın tamamen Doğa karakterinin vedası üzerine kurulu olacağını ve bu fragmanda Doğa'nın nasıl hayatını kaybedeceğinin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Benim tahminime gelecek olursak Kıvılcım'ı tehdit eden adamların Doğa'nın sonunu getireceğini düşünüyorum. Çünkü Kıvılcım son bölümde önemli bir günlüğe ulaştı ve bu günlükte yazanlar Ömer'in suçsuzluğunu ortaya çıkaracak. Ancak Kıvılcım'ı tehdit eden adamlar ona büyük bir ders vermek isteyecek ve Kıvılcım'ı evlat acısıyla karşı karşıya bırakacaklar. Doğan'ın sonunu getirecek olan bu kötü adamlar Kıvılcım'a büyük bir darbe vuracaklar ve Kıvılcım ne yapacağını bilemeyecek. Biliyorsunuz ki Kıvılcım Ömer'i ihbar etme gerekçesi olarak evlatlarını göstermişti. Evlatlarının yaşadığı ard arda kötü olayların ardından daha fazla dayanamadı ve sevdiği adam Ömer'i ihbar etti. Kıvılcım'ın böyle bir acı yaşaması onun psikolojisinde toparlanamaz yaralar açacak ve Kıvılcım'ı zor anlar bekliyor olacak. Öte yandan bu süreçte Ömer hapishaneden çıkacak. Ancak ben Ömer'in bir süre Kıvılcım'la görüşmek isteyeceğini düşünmüyorum. Tabi Doğan'ın vedası buradaki dengeleri değiştirebilir. Çünkü Ömer hala Kıvılcım'ı seviyor ve ondan vazgeçmiş değil. Kolay bir şekilde vazgeçebileceğini de düşünmüyorum. Ancak bu süreçte ikilinin arasında bir ayrılık göreceğimizi ve bu ayrılık neticesinde her ikisinin hayatına da yeni karakterlerin gireceğini ve Kıvılcım'la Ömer'in arasında gelgitli sahneler izleyeceğimizi düşünüyorum. Tabi en sonunda bu ikili tekrar bir araya gelecektir ve aşkları devam edecektir. Ancak bir süre Ömer ve Kıvılcım'ın aşklarının sınanacağını sizlere söylemek istiyorum. Öte yandan Fatih karakteri Doğan'ın vedasından en çok etkilenen isim olacak. Fatih Doğa'yı çok seviyor ve Doğan'ın ani kaybı Fatih'in psikolojisinde derin yaralar açacak. Fatih'in bundan sonraki süreçte kendisine kolay bir şekilde gelemeyeceğini ve işine daha sıkı sarılacağını düşünüyorum. İşkolik olacak olan Fatih'in hayatına bu süreçte iş insanı Başak karakteriyle Seraykaya dahil olacak. Başak karakteriyle Fatih'in arasında başta bir mücadele, sonrasında bu mücadelenin aşka dönüşeceği sahneler izleyeceğiz. Bu ikiliyi birbirlerine yakıştırdınız mı? Yorumlar kısmında Başak ve Fatih ikilisi hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum.